24 Eylül 1877, Japonya'nın güneyindeki Shiroyama tepesinde yaklaşık 500 samuray son savaşları için hazırlanıyordu. Bu adamların başında Saigo Takamori vardı. Tokugawa şogunluğunu deviren, imparatoru yeniden tahta taşıyan ve modern Japonya'nın kurucularından biri. Peki buraya kadar nasıl gelindi? Bugün samuray geleneğiyle modern devletin, eski Japonya ile yeni Japonya'nın son hesaplaşmasına gidiyoruz. Ve tarih bunu Satsuma isyanı olarak hatırladı. Japonya'nın güneyinde Kyushu adasının en uç noktasında Satsuma Beyliği bulunuyordu. Satsuma sıradan bir bölge değildi. Güçlü samurayları, disiplinli savaşçıları ve batıdan aldığı modern silahlarla Japonya'nın en etkili beyliklerinden biri haline gelmişti. Saigo Takamori de bu topraklarda doğdu. Düşük rütbeli bir samuray ailesinden geliyordu. Fakat zamanla Satsuma'nın en önemli askeri ve siyasi liderlerinden birine dönüştü. 1868'de Satsuma ve Choshu samurayları güçlerini birleştirerek Tokugawa şogunluğunu devirdi. İmparator yeniden ülkenin başına taşındı. Meiji dönemi başladı. Saigo bu devrimin kahramanlarından biriydi. Yeni imparatorluk kuvvetlerini yönetmiş ve Edo şehrinin büyük bir yıkıma uğramadan teslim edilmesinde önemli rol oynamıştı. Fakat kurdukları yeni Japonya, kısa süre içinde samurayların bildiği dünyayı ortadan kaldırmaya başladı. Feodal beylikler kaldırıldı. Satsuma Beyliği resmen sona erdi ve toprakları Kagoshima adıyla yeni yönetime bağlandı. Samurayların düzenli gelirleri kesildi. 1873'te zorunlu askerlik getirildi. Artık savaşmak yalnızca samurayların görevi ve ayrıcalığı değildi. 1876'da samurayların kamusal alanda kılıç taşıması da yasaklandı. Yüzyıllardır Japonya'yı yöneten savaşçı sınıfı birkaç yıl içinde gelirini, ayrıcalıklarını ve toplumdaki yerini kaybetmişti. Bu değişim en sert biçimde Satsuma'da hissedildi. Çünkü yeni Japonya'nın kurulması için en fazla kan döken savaşçılar arasında onlar vardı. Şimdi ise kurdukları devlet onlara artık ihtiyaç olmadığını söylüyordu. Saigo Takamori, 1873'te hükümet içindeki büyük bir anlaşmazlığın ardından görevinden ayrıldı. Tokyo'dan uzaklaşarak memleketi Kagoshima'ya döndü. Burada eski samuraylar için özel okullar kuruldu. Bu okullarda askeri eğitim veriliyor, silah kullanımı öğretiliyor ve yeni hükümetten hoşnut olmayan binlerce genç Satsuma samurayı bir araya geliyordu. Saigo açıkça isyan çağrısı yapmıyordu. Günlerini avlanarak, eğitim vererek ve siyasetten uzak durmaya çalışarak geçiriyordu. Fakat Satsuma samurayları için o, kaybettikleri dünyanın yaşayan simgesiydi. Tokyo hükümeti Kagoshima'daki bu gelişmelerden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Bölgedeki hükümet cephanelerinde bulunan silah ve mühimmatın başka yerlere taşınmasına karar verildi. Fakat Saigo'nun öğrencileri bunu kendilerine karşı hazırlanmış bir saldırı olarak gördü. 1877 yılının Ocak ayının sonunda hükümete ait cephaneliklere baskın düzenlediler. Tüfekler, toplar, çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Artık geri dönüş yolu kapanmıştı. Üstelik hükümet ajanlarının Saigo'yu öldürmeyi planladığına dair söylentiler yayılıyordu. Saigo başlangıçta olayların dışında kalmaya çalıştı. Fakat öğrencileri çoktan silaha sarılmıştı. Ya onları yalnız bırakacak ya da başlarına geçecekti. Saigo ikinci yolu seçti. 15 Şubat 1877'de yaklaşık 12.000 Satsuma savaşçısı Kagoshima'dan kuzeye doğru yürüyüşe geçti. Hedefleri Tokyo'ya ulaşmak ve hükümetten hesap sormaktı. İlerledikçe çevre bölgelerden katılan eski samuraylarla orduları 30.000'e kadar ulaştı. Japonya'nın son samuray isyanı başlamıştı. Fakat Tokyo'ya giden yolun üzerindeki ilk büyük engel güçlü surlarıyla Kumamoto Kalesi'ydi. Burası Kyushu'daki en önemli imparatorluk üslerinden biriydi. Kale alınırsa hükümetin bölgedeki savunması çökecek. Yeni savaşçılar Satsuma ordusuna katılacak ve kuzeye uzanan yol açılacaktı. İsyancılar Şubat ayında kaleyi kuşattı. Savunmacılar sayıca azdı. Birçoğu zorunlu askerlik sistemiyle orduya alınmış genç askerlerdi. Saigo'nun adamları ise savaş eğitimi almış tecrübeli samuraylardı. Kale çabuk düşecek diye düşünülüyordu. General Tani Tateki komutasındaki garnizon surların arkasında direndi. Satsuma samurayları tekrar saldırdı.
Ancak kaleyi ele geçiremediler. Her geçen gün daha fazla mühimmat harcıyor, daha fazla savaşçı kaybediyorlardı. Ve kuzeyden büyük bir hükümet ordusu yaklaşıyordu. Saigo için zaman hızla tükeniyordu. Kumamoto'ya giden yol üzerindeki Taboruzaka geçidi savaşın kaderini belirleyecekti. Mart 1877'de iki taraf burada karşı karşıya geldi. Günlerce yağmur yağdı, yollar çamura dönüştü, tüfekler ıslandı. Bu savaş çoğu zaman kılıçlı samurayların modern tüfeklere karşı son hücumu gibi anlatılır. Satsuma ordusu da tüfekler ve toplar kullanıyordu. Aralarındaki farksa hükümetin arkasında fabrikalar, savaş gemileri, düzenli ikmal atları ve sürekli gelen yeni askerleri vardı. Satsuma samuraylarınınsa kaybettikleri her tüfeğin ve harcadıkları her merminin yerine yenisini koyması imkansızdı. Taboruzaka'daki çatışmalar yakın mesafeye indi. Süngüler ve kılıçlar çekildi. Mevziler birkaç kez el değiştirdi. Satsuma samurayları büyük bir direnç gösterdi. Fakat bu direnç daha fazla dayanamadı ve Taboruzaka düştü. Kumamoto Kalesi üzerindeki kuşatma kırıldı. Saigo'nun Tokyo'ya yürüme hayali savaşın ilk aylarında sona ermişti. Satsuma ordusu aylar boyunca Kyushu'nun dağları ve vadileri arasında geri çekildi. Her çatışmada ölü ve yaralı sayıları artıyordu. Bazıları ise artık kazanılamayacağını anlayarak dağılmaya başlamıştı. Hükümet ordusu durmadan peşlerindeydi. Saigo'nun binlerce kişilik kuvveti zamanla yaklaşık 500'e kadar düştü. Yine de teslim olmadılar. Dağ yollarından ilerleyerek kuşatmaları yardılar. Küçük gruplar halinde hareket ettiler. Bir zamanlar Tokyo'ya yürümeyi amaçlayan Satsuma ordusu, şimdi yalnızca hayatta kalmaya çalışıyordu. Sonunda Saigo ve kalan savaşçıları Kagoshima'ya geri döndü. Moralsiz, yorgun, aç ve mühimmatları tükenmek üzereydi. Saigo ve adamları şehrin üzerindeki Shiroyama tepesine çekildi. Aşağıda on binlerce hükümet askeri mevzileniyordu. Kaçış yolları kapatıldı. Toplar tepeye çevrildi. Hükümet bu kez hiçbir ihtimali şansa bırakmayacaktı. 24 Eylül 1877. Gecenin son saatlerinde hükümet ordusu topları ateşledi. Shiroyama'nın yamaçları patlamalarla sarsıldı. Saigo'nun yanındaki silah arkadaşları son saldırı için hazırlandılar. Teslim olmak yoktu. Savaşarak ölmek, onurlarıyla hatırlanmak istiyorlardı. Hükümet askerleri tepeye doğru ilerlerken hayatta kalan Satsuma samurayları son savaş için mevzilerinden çıktı. Tüfekleri olanlar son mermilerini ateşledi. Ardından kılıçlarını çektiler. Saigo çatışma sırasında ağır yaralandı. Artık yürüyemeyecek durumdaydı. Yaygın anlatıya göre yakalanmak yerine bir samuray gibi ölmeyi seçti. Son kez diz çöktü ve seppuku yaptı. Ardından en yakınındaki savaşçılardan Beppu Shinsuke bir samurayın son vasiyetini yerine getirerek Saigo'nun başını kesti. Saigo Takamori, kurulmasına yardım ettiği yeni Japonya'nın askerleri karşısında hayatını kaybetmişti. Liderlerinin düşüşüyle Shiroyama'daki son savunma hattı da çöktü ve samurayların 1000 yıllık onur yolu Satsuma isyanının kanlı sonuyla tarihe gömüldü. Zorunlu askerlerden kurulan modern ordu, Japonya'nın en tecrübeli samuraylarını yenmişti. Bu zafer yalnızca bir isyanın bastırılması değildi. Yüzyıllardır Japonya'yı yöneten samuray sınıfı sona ermişti. Saigo Takamori'nin hikayesi yenilgiyle unutulmadı. Halkın gözünde o bir kahramandı. Ölümünden 12 yıl sonra Japon hükümeti Saigo'yu bağışladı ve itibarını geri verdi. Bugün hala Japonya'nın en sevilen tarihi figürlerinden biri olarak hatırlanıyor. Bazıları ona son samuray diyor. Belki gerçekte son samuray değildi ama Shiroyama'da onunla birlikte sona eren şey. Samurayların Japonya'yı kılıçlarıyla şekillendirdiği eski dünyaydı. Peki sizce Saigo Takamori değişime karşı çıkan bir asi miydi? Yoksa kendi kurduğu yeni Japonya'nın samuray değerlerini yok ettiğini gören trajik bir kahraman mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve yeni tarih belgesellerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın. Hoşça kalın.